Merhabalar. Berner L454 tipli overlock makinesi için eğitim videosu çekiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şurada makinemizin içinden çıkan malzemelerin bir kısmı kutusunda, bir kısmı da ön kapakta. Ön kapakta iğne için alyan bir tornavidamız var. Yeri burası. Temizlemek için fırçamız var. İplik takarken kullanacağımız bir cımbızımız var. Bir de iğneye ip takmak için aparatımızla beraber iğnemiz var. Yedek iğnemiz var. Kutuda yağımız var. Sizin kullanacağınız. Yedek bir tane bıçağımız var. Bir de iğne için, plakal için, taban için ya da şuradaki vidayı açacağımız bir tornavidamız var. Şimdi 4 tane ip şu an üzerine takılı ama lüperlerden takılmış değil. Makineyi İplerin takılışını da takılış göstereceğiz. edeceğiz. Yandan şartelden makineyi açtım. Şu an 2 iğne var. Makinemiz 4 ip konumunda. Ama ben 3 iplikten başlayıp dar eşarp ovarlığında en son 4 iplikte bırakacak şekilde sizlere tarifini yapacağım. Bu iğne için tornavidamız soldaki iğneyi devre dışı bırakacağız. 3 iplik dar eşarp ovarlığı falan yapacağımız zaman L yazan üstteki vidayı sola doğru gevşeltiyorum. İğneyi çıkardım. İğneyi çıkardıktan sonra muhakkak vidayı tekrar yerine oturturursanız çalışırken iğne vidası düşmemiş olacaktır. 3 tane ip takacağım. Sarı en soldaki iğneye giden, sarıyı takmıyorum. Yeşil, mavi ve kırmızı olanları takıyorum. Her zaman için şöyle maviden başlıyorum. Bobinliği ipi koydum. Çardan en üstüne aldım. Şurada üstte kancalarımız var. Sağdan sola doğru kancaya taktım. Tabanı yukarı alırsanız pullar açılacaktır. İp pulların arasında bu şekilde rahatça oturacak. Tansiyonun arasından aldım. Bakın şurada mavi işaretimiz var. Burada 2 tane hem mavi hem kırmızı. 2 ipi aynı yerden takacağız demek. Alttan alt tarafları açık taktım. Sonra bakın şu lüpere gideceğiz. Şurada bir kancamız var. İster elinizle ister cımbızla ipi şu kancaya takıyorum. Sonra lüperin ucundan en uygun yere lüperi çekip önden arkaya doğru ipi lüpere taktım. Şöyle arkaya attım. Burada ip dolanmasın birbirine. Boşta kalacak şekilde. Şu an maviyi taktım. Burada da bakın şablonumuz var. Yanlış takma şansınız yok. Kırmızı ipi takıyorum. Yine üstte kanca var. Sağdan sola muhakkak metalin altına alıyoruz. Aşağı indim. Kırmızı bir işaretimiz var. Şurası bakın aynı biraz önce maviyi taktığım yerden. Aynı yerden 2 ipi de taktım. Şurada bakın bir kırmızı bir çentiğim var. Şuna taktım. Şu lüpere iplik takmak için arka tarafına otomatik iplik takmak için aparatım. Bu şu konumda değil de aşağı alıyorum aparatı. Aşağı aldıktan sonra bakın burada da bir kırmızı işaretli parça öne doğru geldi. Bu ipi taktım parçaya. O beyaz kolu, kırmızı işaretli kolu tekrar yukarı doğru alıp ip bu şekilde lüperin arka tarafında kalmış olacak. İpi lüperin ucundan takıyoruz. Burada makinenin volantını istediğiniz şekilde çevirip size en uygun konuma alabilirsiniz. Bu ipi de aradan arkaya doğru, boşluğa doğru alıyoruz. Bu şekilde.
Sonra yeşil iğneye gidecek. Kancaya taktım. Yine buradaki metal parçaya taktım. Aşağı geldim. Bakın burada da yeşil, sarı iğneye gidenlerin şablonu da var. Şöyle geldim. Bakın burada hem yeşil hem sarı var. Yeşili diyor şu alt bölümden alacaksınız. Sağdan sola doğru geldim. İpi şuraya bırakıyoruz. Aşağı indim. Yeşil içteki iğne olduğu için iğne bağının hemen üzerinde bir kanca var. Şu kancaya taktım. Bundan sonra şayet alışabilirseniz şurada bir tane otomatik iğne iplik takıcım var. Tabanı indirdim. Bu ipi bakın aparatın bir sağına biraz boşluk vereceksiniz ipe. Şu şekilde ipleri yanlardan tutuyorum. Aparatı direkt iğneye biraz yukarı alıp dayandığını hissediyorum iğneye. Aşağı doğru aldıktan sonra aparatı itliyorum. İpleri serbest bırakıp aparatımı bırakıyorum. Şu an çektim ipi elimle. İp geri geldi. Halbuki takmıştık. Bir daha deneyelim. İpi iğneye dayadım. Aşağı aldım. Bak yan taraftan gösterirsen Evet. ipi şu an iğneye taktım. Bakın şu. Evet. Elinize alıştırabilirseniz iğne ip takmak için bir aparat da var. Ya da elimizle direkt önden arkaya da takabilirsiniz. Şimdi bütün ipleri arkaya alıyorum. İlk etapta eğer böyle komple takacak olursanız mümkünse ipler hiçbiri birbirine dolanmadan arkaya almış olun. Tabanı kaldırdım. Bütün ipleri ayağın altından şöyle biraz dışarı alıyorum. İplerim çok fazlaysa şurada bakın tam üstte bir bıçak var. Fazla ipi kesmek için ipleri arkaya bıraktım. Şimdi eşarp ovarlığı yapacağım için şu bıçağı en sola çekeceğim. Bıçağı sağa sola kaydırma düğmemiz şu. Bıçaklarımız burada. Şurada da bir dil var. Tırnak var. Bunu en öne alıyorum. Kendimize doğru sıfır noktasına. Şu düğmeyi de çevirerek bakın bıçaklar zaten şu an sıfır noktasında. Düğmede artı eksi var. Artıya doğru aldıkça bıçakların kesme mesafesi açılıyor. Eksiye doğru aldıkça sıfıra doğru gitmiş oluyorum. Şu an eksiye çevirip bıçakları son noktasına dayadım. Örgü yapan tırnağı öne doğru çektim. Sağ tarafta üstte bir tane adım mesafesi kolum var. Şu an noktaya nokta gibi yani çentikli bir noktası var orada ama eşarp ovarla yapacağımız zaman bunu düşürüyoruz. Şöyle 1'e aldım. Deneyeceğiz. Şayet gerekirse biraz daha sıkacağız. Şu çöp için oluğumuz. Karşıda yeri var. Yerine koydum. Oluğu takmış olduk çöp kovasını. Kumaşı verdim ayağın altına. Şu ipe de hafif tutuyorum. Çok sessiz çalışan bir Çok makine. sessiz bir makine. Şu an bakın ipleri yeni taktığım için ipliklerinde bir ayarsızlık var. Kırmızı bol geliyor. En sağdaki kırmızı şuralarda çentikler var. Rakamı büyütüyorum biraz. Bak noktaya 4'e geldiğim zaman fabrikanın işaretlediği bir nokta var. Biraz daha sıkıyorum. Tek bir tanesini sıkarak Şu an 3 iplik olarak. 3 iplik eşarp ince baby ovarlığı yapıyoruz şu anda. Bakın şu ilk denememde ipin bol geldiği, sonra kırmızı ipi sıktım. En sonunda şu. Bu ince baby eşarp ovarlığı. Bu şekilde ince ovarlık yapabiliriz.
Aynı ipler takılı. Dili arkaya alıyoruz. Öne çektiğimiz dili en son noktasını aldım. Bıçağı sola çekmiştim. Bıçağı biraz sağa doğru almamız gerekecek. Önce deniyorum. Eşarp overlock yaptığım için adım mesafesi çok sıktaydı. Makine şu an o kumaşı zor çekiyor. Tekrar bunu bakın 2 gibi burada siyah bir nokta var. Makinede bir çentik var. Aynı noktayı denk getiriyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Şu an makinamız Normal overlock. 3 iplik normal overlock yaptı. Şurada bakın bir kırmızı da hafif şey var. Bunu da gidermek için bıçağı en sola çekmiştim. Bıçağı artıyı kullanarak biraz sağa doğru çekiyoruz. Kumaşta pay veriyorsun. Kumaşta pay vermiş olacağız, evet. Bakın. Şu an 3 iplik normal overlock'a geri döndük. Şurada biraz bolluk vardı. Bıçak içeride olduğu için şu kesimde. Şimdi burada 0'a 0 3 iplik normal overlock yaptım. Bir de bu haliyle 3 iplik geniş overlock yapmak istersek bu sefer içteki iğneyi çıkartıyoruz. Yani yeşil ipi çıkardım. R yazan vidayı gevşeltip iğneyi alıyorum dışarıya. Tekrar R'yi yerine oturtturup bu sefer L yazan vidayı açıp iğneyi dış tarafa alıyorum. İğneyi de dayandığı bir nokta var. Zaten şuradan görünüyor. Yakında olursanız daha iyi rahat görürsünüz. Vidayı tekrar iğneyi yukarı kadar ittirdikten sonra vidayı sıktım. Bu sefer sarıyı yani dıştaki ipi takıyorum. 3 iplik geniş overlock yapmak isterseniz. Sarıya aldım. Dediğim gibi ip takarken ayağı yukarı alırsanız daha iyi olacaktır. İpi taktım. Bu sefer sarı en üste çıkıyorum burada. Aşağı geldim. Burada 2 tane çentik vardı. Biraz önce yeşil vardı. Sarıyı da dıştakini alıyorum. Şu şekilde. Tabanı indirdim. Biraz önce aparatı kullanmıştık. Şimdi elimizle taktığım ipi arkaya alıyorum yine. Tabanı kaldırdım. İpi ayağın altına aldım ki dolanmasın diye. Tabanı indirdim. Şimdi de 3 iplik geniş overlock yapıyoruz. Şu da Ya, bu da çok şık oldu. 3 iplik, altı böyle, üstü bu şekilde geniş overlock yaptık. Biraz önce iğne bir tane 3 iplikte yaptım. Şimdi çıkardım, diğer iğneyi de takacağım. 4 iplik dikişli overlock yapacağım. İçtekini bu çöp olanı aldım. Biraz önce iğne takarken bir aparat, ip takarken bir aparat kullandım. Aynı aparatın arka tarafı iğne takmak için kullanacağımız bir aparat. Aparatın bir tarafı düz. İğnenin düz yerini aynı bu aparattaki gibi düz yerine denk getiriyorum. Arkada kalacak şekilde iğne ile aparatı yukarıya kadar itledim. Alyan anahtarla da vidayı sıktım. Aparatımı aldım aşağı. Biraz önce iptal ettiğim yeşil ipi de tekrar takıyoruz. Alışamadıysa kullanıcı elle de takabilir. Yani. Elle de Çok da- takabilir. Çok da önemli Evet. değil. Taban yukarıda. Yeşili alt bölüme. Yeşil sarı ayırdığı için burada. Sarı dıştaki kancaya, yeşil içteki kancaya.
Kapağı açtım. Buradaki fazla ipi alıyorum. Kopmuş olan. Kapağı tekrar kapattık. Evet. Şu an yaptığımızda 4 iplik dikişli overlock. Evet, bu da çok şık oldu. Makinemiz bu. Bunu aynı zamanda çift kat yapabiliriz. Şu bakın. Kumaş da bayağı ince olmasına rağmen hiçbir şekilde büzme yok. Evet. Güzel bir overlock Bu da makinesi bu. açtığımız zamanki ikinci bir dikişe ihtiyaç olmayacak 4 iplik dikişli overlock'umuz oldu. Makinemiz bu. Kullanışlı. Bernina marka bir overlock. Başka anlatacağınız bir şey? Başka Şu an yok. için Eğer şayet bir soracağınız bir şeyler Evet. olursa sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.